Herkese selamlar dostlarım. Bugün size Stepn uygulaması ile ilgili, Stepn oyunu ile ilgili çok kritik 5 bilgi vereceğim. Arkadaşlar ayakkabı seçmeden önce mutlaka bu videoyu izleyin. Ayrıca ayakkabı almış olsanız bile bu videoda izledikleriniz sayesinde günlük kazancınızı arttırabilirsiniz. 5 maddeyi adım adım ayrıntılarla anlatacağım. Haydi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa izliyorsanız ben Monte Crypto Kontu. YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler üretiyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İzlediğiniz video kısımlara ayrılmıştır. Aşağıda zaman barında ilginizi çeken kısma direkt olarak geçebilirsiniz eğer diliyorsanız. Arkadaşlar Stepn uygulaması biliyorsunuz bu aralar çok merak edilen, çok sorulan bir konu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim Stepn ile ilgili, Stepn ekibiyle ilgili hiçbir tanıdığım, hiçbir bilgim ve kontağım yok. İzlediğiniz video sponsorlu bir video değildir. Çok soruluyor, çok merak ediliyor. Ben de deniyorum, araştırıyorum. Ekibimle beraber her yolu deniyoruz. En karlı bir şekilde nasıl kazanabiliriz bunları anlatıyorum. Bu uygulama saadet zinciri mi, yarın bir gün çöker mi, patlar mı arkadaşlar? Bu konuda bilgim yok, garantim yok. Risk alıyorum, sizler için deniyorum. Bu videoyu da yönlendirme değil, merak edenler için çekiyorum. Binance Labs arkadaşlar Stepn'e yatırım yaptı. Bu güzel bir gelişme, bu umut verici bir gelişme. Binance Labs, Binance'ın yatırım firması arkadaşlar. Bu da güvenimi arttırıyor benim açıkçası. Ama yine de her zaman risk vardır. Eğer bu riski göze alabiliyorsanız arkadaşlar Stepn'i kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Tekrar döndüm Stepn'e. Şimdi arkadaşlar ilk olay şu: enerjiyi verimli kullanmak. Biliyorsunuz bizim toplamda 2 enerjimiz var. Bakın yeni dolum arkadaşlar 2 saat 24 dakika sonra dolacaktır diyor. 0.0/2.0. Orada da bir şimşek işareti var. O bizim enerjimiz. O olduğu sürece arkadaşlar yürürken para kazanabiliyoruz. O yoksa para kazanamıyoruz. Peki enerji tamamen dolunca mı yürümek daha karlı yoksa ara ara yürümek mi daha karlı? Arkadaşlar bunu sizler için test ettik. Common ayakkabıyla test edildi bu. 6 saatte bir arkadaşlar 0.5 enerji alıyoruz Common ayakkabılarda. Yürürken ise 0.2 çekiyor. Yani ben 2 enerjimi doldurdum. Toplamda 0.2 çektiği zaman 10 defa çekme hakkı var. Ve her 0.2 enerji çektiği zaman bana GST token veriyor. Bu durumda arkadaşlar 2 taneyi doldurup yürümeye başladığım zaman 10 defa hakkım var. Ve düşünün ki her 0.2 çektiğinde bana 1 GST kazandırıyor olsun. Toplamda da o gün 10 GST kazanıyorum bu halde. Şimdi bir diğer testimiz şu şekilde oldu. Her 0.5 enerji dolduğu zaman yürüyüşe çıktık arkadaşlar. 0.2 çekti, 0.3 kaldı. 0.2 çekti, 0.1 kaldı. Bu kalan 0.1'i çektiği zaman arkadaşlar aynı 0.2 enerji çekmiş kadar para verdi. Yani ne demiştik, her 0.2'de 1 GST veriyor ya. Toplamda yaklaşık 3 GST vermiş oldu o yürüyüşte. Yani 3. tekrar arkadaşlar 0.2 enerji harcamış kadar para veriyor. Bu da ayakkabınıza bağlı olarak günlük 2-3 dolardan tutun 7-8 dolara kadar kar veriyor. Tabii zorluğu ne? Günde 4 defa yürüyüşe çıkmanız gerekiyor. Ama eğer öğrenciyseniz, vaktiniz olsa yapılabilir. Tek sayılarda yürümek daha karlı oluyor arkadaşlar özet olarak. Dostlarım bu arada izlediğiniz video da ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL değerinde ödül kazanıyor. Kazanan da bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci konu, yürüdüğümüz zaman ayakkabımız eskiyor ve bu ayakkabıyı yaptırabilmek için kazandığımız GST'lerden harcamamız gerekiyor. Tabi ayakkabımız eskidiği zaman günlük kazancımız da değişiyor. Peki ayakkabıyı ne zaman yaptırmak en karlısı? Şuradan ayakkabıya geliyorum arkadaşlar. Ayakkabının üstüne tıkladığım zaman bakın sağ üstte 100/100 var. Yani benim şu an ayakkabım tamamen yapılmış. Resilience'ınız yüksek olursa daha az yıpranıyor ayakkabı. Repair'e tıkladığım zaman da işte bana diyor ki 2 GST ver, 3 GST ver, 5 GST ver. Ben o GST'yi ödeyerek ayakkabımı yaptırıyorum. Peki burada arkadaşlar ne şekilde ayakkabı onarmak daha karlı? Onun için 3 ayrı deneme yaptık arkadaşlar. İlk denemede gün içinde ne dedik? 3 parçalı bir şekilde yürüdük. Birinde 0.5 enerji harcadım. Birinde 1 enerji harcadım. Diğerinde ise 0.5 enerji harcadım. Ve her yürüyüşümden sonra ayakkabımı yaptırdım. Yani o gün 3 ayrı yürüyüş yaptım.
Her yürüyüşten sonra da ayakkabımı yaptırdım. Ve o ayakkabımla arkadaşlar yaklaşık 6.97 GST kar elde ettim o gün için. Günlük karım. İkinci denemem. O gün arkadaşlar yürüyüşümü yaptım. Parçalı yaptım veya bütün önemli değil. Ama gün sonunda ayakkabımı onardım. Yani 2 enerjiyi harcadım. Ona göre ayakkabım yıprandı. Ve gün sonunda o gün için sadece bir defa ayakkabımı onarmış oldum. O gün arkadaşlar 7.39 GST kazandım aynı ayakkabıyla. Üçüncü denemem ise şu şekilde oldu. 2 gün boyunca yürüdüm arkadaşlar ve ayakkabımı onarmadım. O şekilde olunca bir sonraki günde artık ayakkabımın kazancı çok düştü arkadaşlar ve günlük 5 GST kar elde etmeye başladım. Yani günlük elde ettiğim kar düştü. Sonuç olarak ayakkabıyı günde bir defa tamir ettirmek, 2 enerjimizi harcadıktan sonra tamir ettirmek dostlar daha karlı olduğunu gördük. Arkadaşlar ben ilk Stepen nasıl kullanılır videosu çektiğim zaman ki o video şu an YouTube'da Stepen yazdığınız zaman 1. sırada çıkıyor. O dönemde o ayakkabıyı alanlar arkadaşlar şu an amortisman süresine çok yaklaştılar. Çünkü o dönem GST yaklaşık 3 dolar civarındaydı. Şu an 5 dolar civarında. Ayakkabılar ucuzdu. Şu an ayakkabılar pahalandı. Ve arkadaşlar birçok insan için fırsat oldu. Arkadaşlar bu tarz fırsatları kaçırmamak için bizim Monte Crypto Kontu duyuru kanalımıza mutlaka Telegram üzerinden katılın. Tamamen parazitlerden, gürültüden uzak, sizin için kar getirecek önemli duyuruları paylaşıyoruz. Sadece burada. Buraya katılırsanız arkadaşlar sizin için avantajlı olur. O videoyu da merak ediyorsanız aşağı bir link bırakıyorum. Oradan videoyu izleyebilirsiniz dostlarım. Şimdi Stepen'e tekrar geldik. Bir diğer arkadaşlar merak edilen konu şu. Grupta soruldu 4-5 kere test ettim sizler için. Yürüyüş bandında arkadaşlar kazandırıyor mu bunu sordular. Ben de bununla ilgili deneme yaptım. Bakın arkadaşlar bu benim yürüyüş sonundaki ekran görüntüm. 0.2 enerji harcadım. Yaklaşık 290 adım attım. Sağ üst tarafta gözüküyor. Fakat 0 kilometre ilerledim. 2 dakika 20 saniye bu egzersizi yapmışım. Ve 0 GST kazandım. Bu durumda arkadaşlar yürüyüş bandı olmuyor. Bu sorulmuştu. Bununla ilgili de bir test yaptık. Hız arkadaşlar. Bakın bu ayakkabının hızı 1 ile 6 kilometre arasında olursa kazandırıyor. Bu yüzden hız olmuyor arkadaşlar. Çünkü sağ üstte bakın GPS var. GPS'ten konumunuzu algılıyor ve buna göre kazanıyorsunuz. Bu arada kazandığımız GST'leri nasıl çekeriz, nasıl nakit paraya çeviririz merak ediyorsanız yine arkadaşlar izlediğiniz videonun açıklama kısmına bir link bırakıyorum. YouTube videosu GST'leri nasıl çekebiliriz şeklinde. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir diğer konu ayakkabı seçiminden önce çok önemlidir bu. Bakın ayakkabımı seçtim. Bakın R yazıyor. Bazılarında sol üstte bakın kilitli şeylerden bahsediyorum. Bazılarında işte R, C, E, C yazıyor. Arkadaşlar bunlar bizim bildiğimiz efficiency, luck, resilience ve comfort. Yani o videoda da açıklamıştık size. Efficiency verim demek, luck şans, resilience yıpranma payı, comfort da GMT kazanmamız için gerekli şeyler. Bu yuvalar arkadaşlar tıklıyorsunuz mesela üzerine. Resilience socket açmak için 10 GST harcamam lazım. İlerleyen seviyelerde levelimin de atlaması lazım. Mesela ikinci soketimi açmak için 15 seviye lazım. Bakın dikkat edin bende 4 tane R soketi var. Resilience yani dayanıklılığımı arttırabiliyorum sadece. Kimilerinde işte C'ler daha fazla oluyor. Eğer uzun dönem bunu kullanmayı düşünüyorsanız bu uygulamayı GMT kazanmak istiyoruz bu durumda. O zaman da arkadaşlar C'lerin çok olması daha avantajlı. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Mesela 10 GST verip slotu açtıktan sonra bu slota markete gideceğim. Bakın markette gemsler var. Bakın mesela tıklıyorum bir tanesine. Resilience gemi level 1 için. Arkadaşlar bu ne diyor? Artı 2 resilience kazandırıyor ve maliyeti şu kadar diyor. Bunları alıp o slotları arkadaşlar. Mesela bunu satın alıyorum buradan. Ardından ayakkabımın slotuna ekliyorum açtıktan sonra. Tabi şu şekilde verimli olabilir. Transfer özelliğini denemedik ama mesela birkaç telefondan birden yapıyorsanız işte bu yürüyüş yaparken ayakkabımı taktım. Sonra gemi diğer ayakkabımı attım. Diğer telefonumu attım. O şekilde verimli olabilir. Dostlarım görüyorsunuz sizler için zarar riskini göze alarak bütün özellikleri deniyoruz. Siz de yorumlarla, beğenilerle bize destek olabilirsiniz. Ben size en dürüst haliyle, samimi haliyle bu uygulamayı anlatmaya çalışıyorum. Herhangi bir kar amacı gütmeden. Şimdi arkadaşlar bir diğer konu ayakkabının verimini hesaplama. Ayakkabıyı almadan önce kazancımızı hesaplayabilir miyiz? Evet arkadaşlar hesaplayabiliriz. Bununla ilgili bir site var. Stepn.guide arkadaşlar. Web sitemizin adı. Videoya da linkini bırakayım. Merak ediyorsanız oradan hesaplayabilirsiniz. Dil olarak şu an sadece İngilizce desteği veriyor. Dostlarım marketten rastgele bir ayakkabı seçtim. Tıklıyorum. Bakın burada özellikler var. Base'e bastığım zaman base özelliklerini gösteriyor. Base'e tekrar bastığım zaman puan verilmiş kısmıyla gösteriyor.
Ve ben buradan bu ayakkabı verimli mi, amortisman süresini hesaplayacağım. Geliyorum buradaki bütün bilgileri arkadaşlar sayfayı açtım. Ayakkabı türü. Bakın common mı? Runner. Common'ı seçtim. Sonra runner'ı seçtim. Level 5. Günlük enerjiyi girdim. Ardından geliyorum. Bakın base ve total'den bahsediyor. Önce base değerlerini girdim. Şimdi total değerlerini gelip gireceğim. Bakın bu ayakkabının iniyorum aşağı. Günlük 8.82 kazancım var fakat bana gelişi 5.94 GST. Çünkü 2.88'i tamir etmeye ayırmışım. Tabi burada 4 defa tamir etmekle hesaplıyor. Fakat bizim yöntemimizle arkadaşlar, yani günde bir defa tamir ederseniz daha karlı oluyor. Veya günde 4 parti yürürseniz daha karlı oluyor. Kazancınız biraz daha fazla. Diyelim ki şu an GST 5 dolar arkadaşlar. Bu ayakkabının fiyatı 10 sol çarpı şu an sol yaklaşık 120 dolar diyelim. 1200 dolar. Günlük olarak diyelim ki 6 GST kazanıyoruz ve şu an 5 dolar olduğunu düşünürsek günde 30 dolar kar elde edeceğiz. Bölü 30. 40 günde arkadaşlar amortisman süresi hesaplamış oldum. Tabi bu neye bağlı? GST token'ın fiyatı düşerse amortisman süresi artar. Yükselirse token'ın fiyatı, amortisman süresi düşer. Tamamen bunlara bağlı. Aynı zamanda bu sitede arkadaşlar Efficiency, Luck, Comfort, Resilience hangisine puan vermek daha mantıklı? Bununla ilgili bir kısım da var. Burayı da deneyebilirsiniz. Arkadaşlar bir özellikten daha bahsedeyim. Bu bonus olsun. Çünkü 5 özelliğimizi saydık. Bakın markette rent kısmı var. Buy'ın yanında hemen. Bu 3. çeyrekte açılacakmış. Bu şekilde de günlük GST hesaplanıyor. Şimdi arkadaşlar bunları white paper'lardan okuyup öğrendik. Kurallar ve politika değişebilir. White paper'da da bundan bahsediliyor. Elinizdeki ayakkabıyı kiralatabiliyorsunuz. Kiralayan normal bir şekilde kullanıyor. Gelirin %70'i ayakkabı sahibine gidiyor. %30'u ise kiralayan kişiye gidiyor. Bu oranın değiştirilebileceğinden bahsediliyor. Koşmakla, yürümekle uğraşmıyorsunuz. Enerji bakımından sorun yaşamıyorsunuz. Çünkü enerjiyi harcayan kiralayan kişi olmuş oluyor. Sen kendi enerjinle başka ayakkabına yürüyüşe devam edebiliyorsun. Ne zaman mantıklı? Elinde çok fazla ayakkabı varsa arkadaşlar bu sizin için mantıklı olur veya vaktiniz yoksa yine bu şekilde pasif bir gelir elde edebilirsiniz. 24 saat kiralayabiliyorsunuz birine. Sonra kiralayanın kredi puanı oluyor. Buna göre 7 güne kadar kiralatabiliyorsunuz. Dostlarım izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu benim Twitter hesabım. Beni buradan takip edebilirsiniz. Sizlere fayda sağlayabilecek içerikler üretme gayretindeyiz. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açarak sizler de bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.